Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melekçil. Bugün sizlere boyunluk olarak çalıştığımız bu modelin yapım aşamasını anlatacağım. Modelimiz oldukça basit ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Biz bu şekilde dikişsiz olarak misinalı şişle boyunluk yapımında çalıştık. Ama dilerseniz iki şiş kullanarak yine aynı modeli bu şekilde atkı olarak da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı yerde kullanılabilecek çok şık duran bir model. Bakın bu şekilde arkası da sanki farklı bir modelmiş gibi duruyor. Dilenirse bu modelin bu şekilde arkası bile kullanılabilir. Modelimizi sadece 2 sırada kuracağız arkadaşlar. İlmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor. 2'nin katları ve artı bir ilmek çekerek modelimizin kurumuna başlayacağız. İlk önce 2 şişli bu modeli nasıl kuracağız onu anlatacağım. Sonrasında yine aynı modeli bu şekilde misinalı şişle dikişsiz olarak nasıl öreriz onu göstereceğim. İplik olarak Alize Superlana Maxi ipliğini kullandım. Her iki şişte de 6 numara şiş kullandım. Dilediğiniz ipliklerle ipliğinize uygun şiş numarası ile çalışabilirsiniz. Atkı ya da boyunluk için 100 gramlık 2 yumak yeterli gelecektir. Boyunluğun ilmek sayısını 100 artı 1 olarak başladım. Bir de ölçerek bakalım. Bu şekilde ölçtüğümüzde genişliği 29 santim. Uzunluğu da bu şekilde 14 santim oldu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve hadi şimdi vakit kaybetmeden modelimizin kurulumuna başlayalım. Evet, ilk önce normal şişli modelimize başlayacağız. Ben size göstermek için az ilmek sayısıyla başlayacağım. Sizler 2'nin katları ve artı bir ilmek çekerek ilmek sayısını istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. 2 şişi aynı anda tutarak ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben 14 artı 1 ilmek çıkaracağım. İpimi parmağıma bu şekilde doluyorum. Şişimi aradan geçirip ipimi üzerine dolayarak ilmeğimi oluşturuyorum. Sizler alışkanlığınıza göre nasıl rahat ediyorsanız ilmeklerinizi o şekilde çıkarabilirsiniz. İlmeklerimi çektim. Şişimin birini ilmeklerden çıkartıyorum. Şimdi bu ilk sıramızda lastik örgüsü yapacağız. Sonraki sırada modelimizi bu lastik örgünün üzerine kuracağız. İlk ilmeğimizi düz örerek başlayacağız. İlmeğimi bu şekilde şişimi arkadan geçirerek bir tane düz örüyorum. Şimdi ters öreceğim. Şişimi ön taraftan geçiriyorum. Bir tane düz, bir tane ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi örelim. İlk sıramızı lastik örgüsü yaparak ördük. Şimdi bu sırada modelimizin ilk sırasını kurmaya başlayacağız. İlk sırada bu ilk ilmeğimizi örmüştük. Şimdi bundan sonraki tüm sıralarda bu ilk ilmeğimizi bu şekilde örmeden diğer şişimize alacağız. İpimi arka tarafa alıyorum. Bakın sıradaki ilmek düz örülmüş. Bu düz ilmeğimi örmeden hemen yanındaki ters ilmeğimi öreceğim. Ama bu ters ilmeğimin kendisini değil, bakın şurada hemen dibinde bir tane boşluk var. Şişimi o boşluğa geçiriyorum ve ilmeğimi oradan alıp bu şekilde uzatıyorum. Şimdi ipimi şişimin üzerine bu şekilde arkadan alarak doluyorum. Bu yandaki iki ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kuracağız. Devam ediyorum. Bakın sıradaki ilmeğim düz örülmüş. Bu düz ilmeğimi örmeden hemen yanındaki ters ilmeğimi öreceğim. Ama ters ilmeğimin şu dibindeki boşluğa batarak ilmeğimi bu şekilde uzatacağım. İpimi şişimin üzerine alıyorum ve iki ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Bir kez daha örelim. Sıradaki düz ilmeğimizi örmeden hemen yanındaki ters ilmeğimizin dibindeki boşluğa şişimizi geçirip ilmeğimizi bu şekilde uzatıyoruz. İpimizi şişimizin üzerine alıp iki ilmeği aynı anda düz örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kuracağız. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar aynı bu şekilde örelim. Sıra sonuna geldim. Bu sıra sonundaki 2 ilmeğimizi her zaman bu şekilde düz olarak öreceğiz. İkinci ilmeğimi de ördüm ve modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk. Örgümü çeviriyorum. Bu sırada modelimizin ikinci sırasını kuracağız.
Ve bu sırada modelimizi tamamlamış olacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada görünen 2 ilmeği aynı anda ters örüyorum. Şimdi burada bakın, şişimizin üzerine dolamış olduğumuz bir tane ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada 2 ilmeğimizi aynı anda alarak ters öreceğiz. 2 ilmeğimi aynı anda ters örüyorum. Yandaki ilmeğimi düz örüyorum. Sırada gelen 2 ilmeğimi aynı anda ters örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar bu sıramızı da aynen bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada kalan son 2 ilmeğimi ayrı ayrı ters örüyorum. Ve ikinci sıranın sonunda modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir kez daha birlikte örelim. Şimdi yine modelimizin ilk sırasını kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki düz ilmeğimi örmüyorum. Hemen yanında ters ilmeğimiz var. O ilmeğin dibindeki boşluğa batarak ipimizi bu şekilde uzatıyoruz. İpimi şişime doluyorum ve yandaki 2 ilmeği aynı anda düz örüyorum. Sıradaki düz ilmeğimi örmeden hemen yanındaki ters ilmeğin dibindeki boşluğa batıp ipimi uzatıyorum. Tekrar ipimi şişime dolayarak 2 ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Sıramıza aynen bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi düz örüp bu sıramızı tamamlamış olacağız. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada tekrar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buradaki 2 ilmeğimi aynı anda ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi aynı anda ters örüyorum. Yandaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar aynen bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi ters örerek bu sıramızı da tamamlamış olacağız. Sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde gerçekten çok hoş duran bir model arkadaşlar. İstediğiniz ölçülerde ayarlayarak birçok farklı yerde de kullanabilirsiniz. 2 şişli modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi aynı modeli misinalı şişli nasıl örebiliriz ona geçelim. Boyunluğumuzun yapımında da yine 6 milim kalınlığında 60 santim uzunluğunda misinalı şiş kullandım. Boyunluğa 100+1 ilmek çekerek başladım. Sizler yine ilmek sayısını istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Burada çektiğimiz +1 ilmeği en başta düğüm yapmak için kullanacağız. Boyunluğu çift ilmek sayısıyla ilerlemiş olacağız. Normal şişle yaptığımız gibi ilmeklerimizi 2 şiş üzerine çıkarıyoruz. Ben bu şekilde önceden ilmeklerimi attım. Şimdi bir şişimi şu şekilde şu arkadan dikkatli bir şekilde çekerek çıkarıyorum. İlmeklerimi bu şekilde ayarlayarak şişimi daire haline getirdim. Şimdi burada +1 ilmeğimizi düğüm yapmak için kullanacağız. Buradaki ilk ilmeğimi ip olan şişime alıyorum ve bir berisindeki ilmeğimi onun üzerinden geçirerek burada örgümüzü sabitliyoruz. Boyunluğumuzu bütün olarak daire şeklinde döne döne öreceğimiz için sıra başlarınızı karıştırmamak adına bu şekilde bir çengelli iğne ya da ilmek belirleyici koyabilirsiniz. İlk sıramızı yine lastik örgü yaparak başlayacağız. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet, lastik örgümü yaptım. Şimdi bu sırada modelimizin ilk sırasını kuracağız. Modelimizin bu ilk sırasını normal şişte ördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimizi düz yapmıştık. Yanındaki ilmeğimiz ters. Düz ilmeğimizi örmeden şu ters ilmeğin dibindeki boşluğa batarak ilmeğimizi uzatıyoruz. Yine aynı şekilde ipimi doluyorum ve 2 ilmeği aynı anda düz örüyorum.
Misinalı şişte kenar ilmeği olmadığı için sıra sonunda ilmekler eşit denk gelecek. Şimdi sıra sonuna kadar aynen bu şekilde örelim. Sıramı tamamladım. Modelimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi ikinci sıraya geçip bu sırada modelimizi tamamlayacağız. Bu sırayı normal şişte ördüğümüzden farklı öreceğiz arkadaşlar. Misinalı şişte hep aynı yönde ilerleyeceğimiz için bu ikinci sırada ilmek alışlarımız ve örüşümüz farklı olacak. Şimdi bu sırada ilk ilmeğimizi düz örerek başlayacağız. Fakat bu sıradaki düz ilmeklerimizi arkadan değil, bu şekilde ön çaprazdan şişimizi geçirip düz örgümüzü bu sırada bu şekilde yapacağız. İlk ilmeğimizi düz ördük. Şimdi hemen yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Şimdi burada iki ilmeğimi aynı anda alarak öreceğim. Düz örgü yapacağım. Yine şişimi bu şekilde ön çaprazdan geçirip iki ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Şimdi yandaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada yine düz örgü yapacağım. Yine iki ilmeğimi aynı anda ön çaprazdan alarak düz örgümü yapıyorum. Yandaki tek ilmeğimi ters örüyorum. Bakın modelimiz bu şekilde kurulmaya başladı. Şimdi yine iki ilmeğimi aynı anda ön çaprazdan alarak düz örüyorum. Yandaki tek ilmeğimi ters örüyorum. Sırada gelen iki ilmeğimi ön çaprazdan alarak düz örgü yapıyorum. Sıra sonunda iki ilmek kalana kadar aynen bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki son iki ilmeğimi aynı anda alarak ters örüyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimizi misinalı şişte bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Boyunluğumuz istediğimiz ölçüye gelene kadar bu iki sırayı aynı döngüde tekrarlayarak öreceğiz. Boyunluğumuz ya da atkımız istediğimiz ölçüye geldiğinde kesme işlemini modelimizin ikinci sırasından sonra başlangıç yeriyle aynı görüntüde olması için bir tersten bir düzden keserek örgümüzü tamamlayacağız. Kesme işlemini nasıl yapacağız onu da kısaca bir göstermek istiyorum. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. İstediğimiz ölçüye geldik. İlk olarak iki ilmeği aynı anda alarak ters örüyorum. Sağdaki ilmeğimi sol şişime alıyorum ve bu iki ilmeğimi aynı anda düz örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi yine sol şişime alıyorum ve iki ilmeği aynı anda ters örüyorum. Kesme işlemini bu şekilde bir düzden bir tersten yaparak boyunluğumuzu bitireceğiz. Modelimizi her iki şişte de nasıl kurabiliriz sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duran bir model. Denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.